Hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Size bugün inanılmaz lezzetli bir börek tarifim var ve gerçekten yapımı da çok kolay. Biliyorum siz benden kolay börek tarifleri istiyorsunuz. Buyurun bu tam sizin için. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifim yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Böreği yapmaya öncelikle hamurunu yoğurmakla başlıyorum. Yoğurma kabının içerisine bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı ılık su, kullandığım bardak ölçüsü 250 mililitre. Daha sonra bir tatlı kaşığı toz şeker ve bir paket insans mayayı ekleyip spatula ile maya eriyene kadar karıştırıyorum. Maya eriyene kadar spatula ile şöyle biraz karıştırdıktan sonra içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ve bir adet yumurta, yumurtanın beyazını hamurun içerisine, sarısını da daha sonra böreğin üzerine sürmek için ayırıyorum. Şöyle bir iki defa karıştırdıktan sonra içerisine biraz un ekliyorum ve eklediğim unun üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekleyip tekrar spatula ile hamuru toparlayana kadar karıştırıyorum. Daha sonra spatulayı hamurun içerisinden çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamur için toplamda 6 su bardağı un kullandım ama her zaman söylediğim gibi unun kalitesine göre değişiklik gösterebiliyor. O yüzden mutlaka kontrollü ekleyelim lütfen. Yoğurma kasesinin içerisinde biraz toparladıktan sonra hamuru masanın üzerine alıyorum ve burada da yaklaşık 1-2 dakika kadar yoğurduktan sonra tekrar yoğurma kasesinin içerisine alıyorum. Özellikle mayalı hamurlarda güzel bir sonuç alabilmemiz için hamuru iyi bir şekilde yoğurmamız gerekiyor. Hamuru tekrar yoğurma kasesinin içerisine aldım ve üzerine bir yemek kaşığı sıvı yağ döküyorum ve her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Aslında ben hamurun içerisine ekledim. Yarım çay bardağı sıvı yağın birazını ayırıp hamuru yoğurduktan sonra üzerine sürecektim ama unuttum, hepsini boşalttım. Sizler isterseniz bardağın dibinde biraz ayırıp hamuru yoğurduktan sonra üzerine sürün. Eklediğim sıvı yağ hamurun her tarafına gelecek şekilde sürdükten sonra üzerini kapatıp yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Hamur dinlenirken ben de bu arada böreğin iç harcını hazırlıyorum. Böreğin iç harcı için uygun bir tencerenin ya da tavanın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ve yaklaşık 400 gram kadar kıymayı ekleyip kısık ateşte kavurmaya başlıyorum. Kıymayı sürekli karıştırarak kavuralım. Aksi takdirde topaklanmalar olabilir. Kıyma kavrulduktan sonra içerisine ince ince kıydığım bir adet yeşil biberi ekleyip şöyle biraz karıştırıyorum ve daha sonra içine 2 adet ince ince kıydığım orta boy kuru soğan ekliyorum. Eklediğim kuru soğanı da şöyle bir iki dakika kavurduktan sonra içerisine 250 gram ince ince kıydığım mantarı ekliyorum. Mantarı da ekleyip şöyle biraz kavurduktan sonra içerisine bir adet kırmızı acı biber ekliyorum. Yaptığımız böreğin güzel olması için gerçekten iç harcının da lezzetli olması çok çok önemli. Şöyle biraz kavurduktan sonra içerisine baharatlarını ekliyorum. Kullandığım baharatlar pul biber, tuz, kimyon, karabiber.
Baharat miktarında ölçü vermeyeceğim. Sizler kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bu hazırladığım iç harcı gerçekten çok lezzetli oluyor. Bu şekilde dürüm yapıp da tüketebilirsiniz. Baharatlarını ekleyip şöyle 1-2 dakika kavurduktan sonra ocağın altını kapatıyorum. İç harcımız da bu şekilde hazır. Yaklaşık 1 saat kadar beklettiğim hamur istediğim kıvama gelmiş. Sizlerin de gördüğü gibi çok güzel mayalanmış. Öncelikle yoğurma kasesinin içerisinde şöyle biraz havasını aldıktan sonra masanın üzerine alıyorum. Masanın üzerine aldığım hamuru çok havasını söndürmeden şöyle biraz toparlayıp 3 eşit bezeye bölüyorum. 3 eşit beze yaptığım hamurlardan bir tanesini un ve oklava yardımıyla açmaya başlıyorum. Ben açarken oklava kullandım ama tabii ki de sizler aynı işlemi merdane ile de yapabilirsiniz. Hazırladığım hamurun kıvamı gerçekten çok güzel. O yüzden açarken kesinlikle yormuyor. Ara ara un serperek yaklaşık 60 santim büyüklüğünde açıyorum. Yaklaşık 60 santim genişliğinde açtığım ilk hamurun üzerini biraz unlayıp yedek oklavama sarıp kaldırıyorum ve daha sonra ikinci hamur açmaya başlıyorum. Eğer sizin yedek oklavanız yoksa aynen bu şekilde üzerini unlayıp katlayıp kaldırabilirsiniz ve daha sonra kalan hamurlarınızı açabilirsiniz. İkinci hamuru da aynı şekilde ara ara un serperek yaklaşık 60 santim genişliğinde açıyorum. Açtığım hamurun birinci hamurda olduğu gibi üzerine biraz un serpip tekrar yedek oklavamı sarıp kaldırıyorum ve daha sonra üçüncü hamuru açmaya başlıyorum. Üçüncü hamuru da aynı şekilde açtıktan sonra bir sos hazırlıyorum. 2 yemek kaşığı yoğurdun içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekleyip fırçayla karıştırıp her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Gerçekten bu hazırladığımız karışım böreğimize ayrı bir lezzet veriyor. Hazırladığım sosu fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Her tarafına gelecek şekilde sosu sürdükten sonra hazırladığım iç harcını ekliyorum. Sizin de gördüğünüz gibi hazırladığım iç harcını üçe böldüm ve bir parçasını böreğin her tarafına gelecek şekilde elimle sürüyorum. İç harcının ardından ikinci yufkayı seriyorum. Serdiğimiz yufka eğer ki alttakinden küçükse elimizle çekiştirip eşitleyelim. İkinci kat yufkanın da aynen üzerine öncelikle sosu her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Daha sonra iç harcını ekliyorum. Daha sonra üçüncü kat yufkayı seriyorum. Üçüncü kat yufkayı da serdikten sonra aynen önce sos, daha sonra iç harcını ekliyorum.
Sizi izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için çok önemli ve çok kıymetli. 3 katı da aynı şekilde yaptıktan sonra şöyle parmaklarımın ucuyla çekiştirip uzatıp büyütüyorum. Sizin de gördüğünüz gibi böreğin yapımı gerçekten çok kolay ve çok keyif veriyor. Parmaklarım ucuyla biraz çekiştirip büyüttükten sonra uç kısmından başlayıp çekiştirerek rulo yapıyorum. Rulo yaptığım böreğin uç kısımlarını şöyle açarak ruloyu tamamlıyorum ve daha sonra gül böreği şeklinde yuvarlak olacak şekilde sarıyorum. Hazırladığım böreği pişirme kağıdının üzerine alıyorum. Önce parmaklarımın ucuyla, daha sonra biraz un serpip oklavayla büyütebildiğim kadar büyütüyorum. Bu aşamada isterseniz merdane ile de büyütebilirsiniz. Çok bastırmadan ve biraz un kullanarak açalım. Aksi takdirde yapışmalar olabilir. Oklavayla da biraz büyüdükten sonra fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Fırın tepsisinin içerisine aldıktan sonra da şöyle elimle biraz bastırıp genişletiyorum. Daha sonra üzerine bir poşet ve bir mutfak havlusu örtüp yaklaşık 5 dakika kadar tepsi mayası yapıyorum. Tepsi mayasının ardından üzerine böreklerimizin iç harcı için hazırladığımız yoğurtlu karışımdan kalmıştı. Onun içerisine ayırdığım bir adet yumurtanın sarısını fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Yumurta sarısını da sürdükten sonra daha önceden ısıttığım 190 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Evet, benim fırınımda yaklaşık 25 dakikada istediğim gibi pişti. Sizin de gördüğünüz gibi böreğimiz muhteşem gözüküyor. Bu bildiğimiz börekler gibi çok çıtır bir börek değil. Yumuşak ve gerçekten çok lezzetli bir börek. Benim zamanım olmadığı için çekimi bitirmek zorundaydım. O yüzden sıcak sıcak dilimlere bölüyorum. Eğer sizin zamanınız varsa sıcak sıcak dilimlere bölmeyin. Soğumasını bekleyin, daha sonra dilimlere bölün. Evet, size abartısız söylüyorum. Gerçekten ama gerçekten muhteşem lezzeti var. Sizler de denediğinizde bana hak vereceksiniz. Daha börek çok sıcak ama elimden geldiği kadar size iç dokusunu da göstermeye çalışacağım. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.